İstanbul'un kadim ruhunun attığı yerde, bir zamanlar Bizans'ın vahşi at yarışlarına sahne olan hipodromun kıyısında, efsanelerle örülü bir yapı yükselir. Bugün Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin dingin koridorlarında dolaşanlar bilmez ki, bu taş duvarlar, yüzyıllar öncesinin en görkemli aşklarından birine, en kudretli iktidar ortaklıklarından birine ve en acı ihanetlerinden birine sessizce tanıklık etmiştir. Bu, Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili kız kardeşi, Cihan Sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa'nın biricik eşi Hatice Sultan'ın sarayıdır. Onun hikayesi, bu duvarlara sinmiş bir fısıltı. Osmanlı'nın zirve çağında, bir sultan kalbinin nasıl kırıldığının, tarihin en kırılgan mühürlerinden birinin öyküsüdür. ...1494 yılıydı, Karadeniz'in hırçın rüzgarlarının estiği Trabzon'da, geleceğin Yavuz Sultan Selim'i olacak olan Şehzade Selim'in kızı olarak dünyaya geldi Hatice. Kaderi, tarihin en güçlü imparatorluğunun gölgesinde şekillenecekti. Babası, Osmanlı tahtına çıktığında devleti bir kılıç gibi kesecek, ağabeyi Süleyman ise muhteşem unvanıyla 3 kıtaya hükmedecekti. Bu kudretli erkeklerin, savaş ve siyasetin hüküm sürdüğü dünyasında Hatice, sarayın narin, sanatçı ruhlu ve belki de en kırılgan çiçeğiydi. Çocukluğu ve gençliği, sarayın disiplinli kuralları ve altın kafesinin içinde geçti. Dönemin en iyi hocalarından dersler aldı. Edebiyata, şiire ve müziğe olan yeteneğiyle öne çıktı. Resim ve hat sanatına özel bir ilgisi vardı. Zarif parmakları fırçanın ve kalemin ucunda adeta can buluyordu. Ancak bir Osmanlı sultanının hayatı, kişisel arzularından çok, hanedanın siyasi çıkarları doğrultusunda belirlenirdi. İlk evliliğini yaşlı ama saygın bir devlet adamı olan İskender Paşa ile yaptı. Ancak bu evlilik, Paşa'nın kısa süre sonra vefat etmesiyle genç yaşta sona erdi. Genç yaşta dul kalan Hatice, ağabeyi Süleyman'ın tahta çıkmasıyla birlikte İstanbul'a, Topkapı Sarayı'nın merkezine geri döndü. Henüz bilmiyordu ama hayatının hem en parlak hem de en karanlık günleri, ağabeyinin en güvendiği adamın gözleriyle kesiştiğinde başlayacaktı. Pargalı İbrahim, Manisa'da, Şehzade Süleyman'ın yanında köle olarak hizmete girmiş, zekası, müziğe olan yeteneği, dil bilgisi ve sarsılmaz sadakatiyle onun en yakın dostu, sırdaşı, can yoldaşı olmuştu. Süleyman padişah olduğunda, İbrahim de onunla birlikte yıldız gibi parladı. Hasodabaşılıktan sadrazamlığa, imparatorluğun en tepesine uzanan bu baş döndürücü yükseliş, hanedanla kan bağı kurularak taçlandırılacaktı. Sultan Süleyman, sevgili kardeşi Hatice'yi, can dostu İbrahim'e nikahladığında, bu sadece de siyasi bir ortaklık değildi. Tarihin sayfaları ve halkın fısıltıları, bu evliliğin büyük bir aşkla başladığını, Hatice'nin zarif ruhuyla İbrahim'in entelektüel kişiliğinin birbirini tamamladığını anlatır. 1524 yılında yapılan düğünleri, haftalar süren görkemli şenliklerle İstanbul'u aydınlattı. Sultan, kardeşine ve damadına hediye ettiği, hipodromun hemen yanı başında yükselen o ihtişamlı sarayı, onların aşkının ve iktidarının bir simgesi haline getirdi. Bu saray, Venedikli elçilerin hayranlıkla bahsettiği, batıdan getirilen heykellerle, değerli sanat eserleriyle süslenmiş, geceleri müzik ve şiir dinletilerinin yankılandığı bir kültür merkeziydi. Hatice Sultan, Pargalı İbrahim'in yanında sadece bir eş değil, aynı zamanda onun gücünü tamamlayan, ona hanedan içinde meşruiyet ve toplumsal statü kazandıran bir figürdü. Bu dönem, Hatice'nin hayatının altın çağıydı. Aşkın, gücün ve saygının doruğuydu. Ancak Osmanlı sarayında iktidar, zehirli bir sarmaşık gibiydi. Zirveye çıkan her dal, bir diğerini boğmaya mahkumdu. İbrahim Paşa, sadrazam olarak elde ettiği mutlak kudretle zamanla kibre kapıldı. Yabancı elçilere devleti ben yönetirim, padişah bana ne emrederse yaparım demekten çekinmiyor. Kendisi için Serasker Sultan gibi unvanlar kullanarak padişahın yetkilerine ortak olduğu imajını veriyordu. Bu baş döndürücü yükseliş, sarayda yükselen bir başka yıldızın, Hürrem Sultan'ın giderek artan etkisiyle çarpışmaya mahkumdu. Hatice Sultan ile Hürrem Sultan, sarayın iki zıt kutbuydu. Hatice, doğuştan gelen hanedan kanını, asalet ve geleneği temsil ediyordu.
Hürrem ise cariyelikten gelerek zekası, cazibesi ve Süleyman'a olan aşkıyla imparatorluğun en güçlü kadını olmuştu. Hürrem, kendi oğullarının geleceği için İbrahim Paşa'yı en büyük engel ve tehdit olarak görüyordu. İbrahim'in artan kibri, şikayetler ve Hürrem'in bitmek bilmeyen fısıltıları, zamanla Sultan Süleyman'ın kalbine şüphe tohumları ekmeye başladı. Hatice, kocasının büyüyen hırsı ile ağabeyinin sevgili dostuna karşı değişen tavırları arasında sıkışıp kalmıştı. Saraydaki o parlak günler, yerini endişeli bir bekleyişe, ufukta toplanan bir fırtınanın sessizliğine bırakıyordu. 14 Mart 1536 gecesi, mübarek Ramazan ayının ortasıydı. İbrahim Paşa, her zamanki gibi Topkapı Sarayı'nda, padişahla birlikte iftar yaptıktan sonra geceyi geçireceği hareme bitişik odaya çekildi. O gece, Hatice Sultan'ın hayatındaki her şeyin sonu oldu. Sultan Süleyman'ın emriyle saraya gizlice giren dilsiz cellatlar, İbrahim Paşa'yı uykusunda yakalayıp boğarak idam ettiler. Kanuni'nin kendi elleriyle büyüttüğü, can yoldaşı dediği İbrahim, en güvendiği dostu tarafından infaz edilmişti. Sabah olduğunda, imparatorluğun ikinci adamının cansız bedeni, sarayın kapısına bırakılmış, bir çuvala konularak kaldırılmıştı. Hatice Sultan, o sabah uyandığında sadece kocasını değil, aşkını, mutluluğunu, hayallerini ve ağabeyine olan sarsılmaz güvenini de kaybetmişti. Kendi kanından, canından çok sevdiği ağabeyi, hayatının aşkını ondan almıştı. Bu, bir sultanın kalbine saplanan, asla kapanmayacak bir hançerdi. Affedilmez bir ihanetti. O Ramazan gecesinden sonra Hatice Sultan, tarihin sahnesinden sessizce çekildi. Hipodromdaki o görkemli saray, artık kahkahaların ve müziklerin değil, bitmeyen bir yasın, hüzünlü anıların mekanıydı. Hayatının geri kalanını, çocuklarıyla ve kocasının silinmez hatırasıyla, derin bir keder ve muhtemelen ağabeyine karşı içten içe büyüyen bir kırgınlıkla geçirdi. Ağabeyiyle olan ilişkisinin bir daha asla eskisi gibi olmadığı, tarihin karanlık sayfalarında bir sırdır. 1543 yılında vefat ettiği rivayet edilir. Tıpkı yeğeni Mihrimah gibi, o da ayrı bir türbeye değil, babası Yavuz Sultan Selim'in yanına, Şehzade Camii Haziresi'ne defnedildi. Hayatı boyunca ağabeyinin gölgesinde kalmış, mutluluğu ağabeyinin en yakın dostunda bulmuş ve yine ağabeyinin bir emriyle o mutluluğu trajik bir şekilde kaybetmişti. Bugün onun sarayının, o sessiz duvarların önünden geçenler, belki de bilmezler ki, o taşlar, bir zamanlar hanedan kanından bir sultanın, kölelikten zirveye yükselmiş bir paşaya duyduğu büyük aşkın, iktidarın acımasız oyunlarının ve bir kardeşin diğerine yaşattığı en derin ihanetinin, kırık bir mührün sessiz tanıklarıdır. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.